Efendim saygılar Şelale. Bülent Şakrak'la tezgaha geldiktesiniz. Bu hafta acayip bir konuğum var. Çok acayip bir konuğum var. Gerçekten kafayı yiyeceksiniz. Kim var? Para, Zeynep, Abdullah. Şeref duyuyorum seni ağırlamaktan. Gerçekten. Ya Nedim, ben çok mutluyum. mutluyum. İyi ki geldim. Çok teşekkür ederim. Çok utanıyorum da şu anda. Vallahi Ben de billahi çok çok mutlu utandım. oldum. Hiç kırmadın Ya. bizi. Çok acayip. Seninle konuşmak istediğim bir sürü şey var. Müsaade edersen de hemen başlamak istiyorum. Hemen başlayalım. Öncelikli olarak şöyle bir girizgah yapacağım. Çünkü çok neşeli bir hayatım var. Evet. Yani İngiltere var. Sonra Türkiye var. Sonra yine İngiltere var falan. Yaptığım bir sürü şey var. Evet. Barmenlik var. Ay evet. Değil mi? Tabii 15-16 yaşında çalışmaya başladım. Aslında ilk kazandığım o para 100 lira şeydi. Jingle. Bir süt bir şeyin jingle o ilkokuldaydı ama gerçekten gidip de o böyle bir okuldan biri var mı falan diye sorduklarında gönderdikleri bir şeydi. Barmenlik yaptım, hatta üniversiteden bir yıl izin aldım. Para biriktirmek istedim üniversiteye Evet. gitmeden işte. Barmenlik yapıp yani önce bir İtalyan restoranında çalıştım. İngiltere'de bu. Evet. Aa, tamam. O İngiltere'de artık. İşte İtalyan restoranında çalıştım. Akşamına işte biraz duruyordum. Sonra gidip barmenlik yapıyordum. İşte 4 gibi falan eve gidiyordum. Bayağı makarna yiyordum. Onu Ama bunu hatırlıyorum. Çizgi film izleyip. Tiyatro okuyorsun. Evet. Medya, fotoğrafçılık. Lisede evet. Bunların hepsi bir Medya. anda mı? Nasıl okul onlar? Biz inşallah okul Al- bitireceğiz diye canımız çıktı. Ya İngiltere'de lise şeyi aslında böyle sen seçiyorsun. Hı. İşte ben medyayı, tiyatroyu, Fransızcayı ve fotoğrafçılığı seçtim. Fotoğrafçılığı sonra bıraktım. Biraz da şeydi o, biraz kopyalama üzerineydi. Yani önce teknik öğrenmek için öyle yapmak da gerekiyordu. Evet ama ben biraz sıkıldım ondan. 2. senemde fotoğrafçılığa gitmedim. 2 sene Çok öyle. zeki insan işte. Sen çok akıllısın. Ya zaten. yok, Ben teşekkür asla ederim. yapamam yani. Çünkü benim mümkün değil. Aa, Tabii fotoğrafçılık hiç bildiğim şeyler değil. Telefonla bile çok zor beceriyorum ben o işi. ya aslında öğretiyorlar işte, karanlık odaya falan da girdik. Hani çünkü hani dijital fotoğrafçılık var ama analog şeyler de güzel ya. O zevkli oluyor. Öğretiyorlar zaten hani. Medya ne demek? Medya okuyunca çok medya ne güzeldi. okumuş oluyorsun orada? Aslında Biz de magazinci medya oluyorsun tam çünkü olarak onu... yani şunu okuduk. İşte reklam ayrı bir şey. Filmler ayrı bir şey. Böyle hedefleme, yani medyada bir ürünü çıkartıyorsan nereye çıkartıyorsun? Hepsini böyle planlama. Mesela şey de enteresandı. Bence filmlerde belki hani okurken ya da tak diye kapatabiliyorum çünkü 15-20 dakika sonra. Çünkü 10 dakikada aslında mesela izliyorsun filmi, 10 dakika izliyorduk biz. Sonra filmin üstüne sayfalarca yazı yazıyorduk. Bu film şunu anlatıyor, bunu hedeflenmiş bilmem ne. Aslında her şey çünkü anlaşılıyor. Kodları var. İlk 10 dakikasında. İlk 10 dakikada. Ha böyle Açılış bir şey mi var? diye. Evet, açılış. İlk 10 dakika açılıştır ve sana aslında filmin her şeyini anlatır. Yani ne bekleyeceğini. Tabii ki hani daha hani mainstream olan, hani daha böyle Tamamen bilmediğim sana... için soruyorum. Bizde var mı böyle bir bölüm? Burada Türkiye'de Onu var mı biliyor bilmiyorum. musun? Bilmiyorsan Bilmiyorum. yoktur. Bunu çünkü Vardır sen biliyor ya. olabilirdin. Ben bilmiyordum çünkü Yok zaten. ya, vardır herhalde. Varsa da bizim anlamamız zaman alır. Bizde 7 sene falan olur bu okul. Çünkü yani ilk 10 dakikasında bunu anlamak biraz... Yani zevkliydi. Şeyde, reklamlarda da mesela kampanyalarda da hepsini böyle hedef kitlesi neden yapılıyor, nasıl yapılıyor. En son bitirme projelerimiz vardı işte. Ben de şey çektim. Herkes 10 dakikalık açılış şeyi çekiyordu. Onun çünkü önce hedefini yazıyorsun, giriş yazıyorsun 2 sayfa. Onu yapıyorsun, yaptıktan sonra da evaluasyon yazıyorsun. Yani o da 5 sayfa falan oluyor ve tamamen neye ulaştı, nasıl satacağım. Önce hedef bir şey satmak için, sattıktan sonraki şeyini yazıyorsun. Çok Ben de kreatif işler ya. çok zevkliydi. Montajı ilk defa orada yaptım mesela. Bir müzik videosu çekeceğim dedim. Ye Yez'in bir şarkısı. İlk müzik videosu çeken benim orada. Ben dedim, bir albüm kapağı yapayım, müzik videosu yapayım, hedef kitlesini falan filan yapayım. Şu anda okula gittim işte, geçen İngiltere'ye gittiğimde. Okulda hala posterim var. Poster yapmışlar. Çok havalıymışsın. Çok iyiydi, çok iyi puan almıştı. Çok iyi. Sen peki oraya ama şöyle bir şey oldu. Yanlış mı biliyorum? Beni uyar öyleyse. Geldin. Sonra burada işte Londra'da mı? Hayır. Londra değil. Lisede Londra dışındaydım, Maidenhead'deydim. Üniversitede Kent'teydim. Tamam. Peki geri dönmene 3 gün kala falan bir teklif aldın ve gitmedin. Gerçekten öyle oldu. Paskalya tatilinde buradaydım. Tamam. Üniversitenin ilk senesinde. İşte Lale Eren aradı, Kanal D'den. Evet. Böyle bir şey var, görüşelim mi dedi. O da hani
Çünkü üniversitede de şey okuyordum. Drama ve Tiyatro okuyor musun drama zaten? ve Senin oyunculuk Fransızca. sana çok sürpriz değilmiş. Böyle çift anadal yapıyordum. Aslında biraz sürprizdi ya. Çok akıllıymışsın sen ya. Yok ya. Akıllıymışsın. Bu kadar şey aynı anda okunmaz. Ama Olmaz çok- yani. Şey, Ben konservatuvarda mesela kültür dersleriyle ana sanat dalı dersleri birbirine girdi. Ben 9 senede mezun oldum. Bu kadar uzun süre, bu kadar kısa zamanda bu kadar şey Ama okunmaz. ben bir şeyden çok sıkılıyorum. Hala da sıkılıyorum. Yani drama ve Fransızcayı seçmem de annemlere hatırlıyorum anlatma. Yani neden seçtiğimi. Diyorum ki yani Fransızca hani çevirmenliği çok seviyorum. Bir şey okumayı, etmeyi çok seviyorum, yazmayı çok seviyorum. Fransızca'da öyle bir şeyim de olabilir. Ama tiyatroda da zaten hani oyunculuk dışında da yazmakla ilgili teorik olarak da okuyacağım. Dolayısıyla aslında ben hani en kötü şey diye düşündüm. Hani eleştirmen aslında olabilirim, akademisyen olabilirim diye düşünüyordum. Öyle bir düşüncem Peki vardı. o okulu dondurdun. Sonra dondurabileceğimi öğrendim. O kadar tatlılar ki zaten hep şey atıyorlar. E-mail atıyorlar işte iyi misin ne yaptın falan. Mezunlarını şey yapıyorlar. Merak ediyorlar. Gerçekten mi ya? Çok merak ediyorlar. Çok Biz de güzel. okulu donduralım demiştim. Bir kere asker gitmek zorunda kalırsın dediler. Ay Allah'tan bedelli çıktı da. Bizde Onlar hiç öyle. çok Bizi iyi arayıp da ya. ne yaptın falan desinler. Yok öyle bir şey. Yok çok iyilerdi. Vay İşte 2 anasını. sene dondurabilir miyim dedim. Dondurabilirsin dediler. Dondurdum. Çünkü bir sene Şimdi değildi peki öyle bir bitti mi geçer şu anda zamanki. okulda? Evet. Okudun o da bitti. İşte döndüm öyle bir geçer zamankiden sonra. Ben çok seviyorum galiba bir de. Ya araştırmayı çok seviyorum ben. Ceyda da böyle şimdi psikoloji okuyor. Durmadan okuyorsunuz siz. Ne biçim İşte ben de insanlarsınız? psikoloji gerçekten öyle düşünüyorum. Bakıyorum açıktan üniversite. Gerçekten mi? Bakıyorum ne yapabilirim diye. Psikoloji olabilir diye düşündüm. Yani benim yarım sayfa bir şey okumaya tahammülüm yok artık. Yani şaka o kadar da değil tabii de. Sonra peki dizi macerası var. Evet. Sen dizide orada ilk zaten göz ağrın da o. Evet. Doğru öyle mu? bir geçer zamanki. Öyle de diyorsun Evet. zaten. Öyle ilk göz ağrım, ilk hiçbir şey bilmeden. Çünkü hani oyunculuk okudum ama hani konservatuar gibi okumadım. Hani atıyorum üniversitede de vardı, bölümler vardı. Sen seçiyordun. Bir de ben çift anadal olduğum için daha çok seçiyordum. Evet Hepsini ama almıyordum. şöyle bir şey var mesela bir parantez açabiliriz aslına bakarsam. Bunu ayırmakla ilgili. Yani oyunculuk konservatuar gibi okumadım dediğin yerde şöyle bir karşılığı var bununla. Biz de mesela kamera oyunculuğu okumadık. Konservatuar Evet, okuduk hepsi ama var. aslında çok aynı yerden başladık yani. Hı. Ben de bir dizide oynamaya başladığımda Değil mi? hiçbir şeyden haberdar Aslında değildim gerçekten. Orada olmak çok başka bir şey. Aynen öyle. Çok. Yani orada pişilen bir şey ve Evet. o sürecin bu kadar iyi geçmiş olması ayrıca öyle iyi bir işle başlamış olması muhteşem. Enteresan bence de yani hiç bilmeden deneyim diye düşündüm ben. Kaç dizide oynadın şu ana kadar? Öyle bir geçer zamanki Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülizar 4. Süper. Ama çok iyi bir 8 dizi sene. seyircisisin biliyorum. Ben Yerli evet, dizileri, seviyorum. Türk Evet, dizilerini seyrediyorsun. seyrediyorum. Her şeyi Bakıyorum. seyrediyor musun? Hepsine ne var ne Hepsine yok bakıyor bakıyorum. musun? Gerçekten bakıyorum. Süper. Yani elimden geldiğince bakıyorum en azından. En azından fikrim olsun diye. Ha fikrin olsun diye. En Ben azından. mesela herkesi tanıyoruz diye bakamıyorum. Ya o da, o da bir zor. Bana kimse padişahmış gibi gelmiyor mesela. Şimdi padişah oynayan adam sınıf arkadaşım. Yani Ya, biraz oralara çok dahil olamadığım için gülerim ben diye. ya zor oluyor. Ama Bartu'nun işini sevdiğini söylemişsin. Çok. genelde. Bartu Bey'ine bayıldım. Evet. O çok güzel. Ben de sevdim onu. Senden bir önceki konuğumuz da Bartu. Buradan kulakları çınlasın. Evet, çok selamlar Bartu'ya. Onunki mesela denenmesi gereken çok güzel bir fikir o. Oturup onu da yazdı ve harika bir şey yaptı. Çok iyi yaptı ya. Çok Süper. güldüm ya. Özellikle 3. bölümü muhtemelen. 3. bölümü 2 kere izledim. Karakterlerle ilgili acayip Ya. seçmişler orada Çok da iyiydi. insanları. Çok Peki şuradan komikti ya. şey yapalım mı? İkişer tane eldiven alalım mı? Tamam. Hem aynı zamanda sohbet edip hem de seninle salatalarımızı hazırlayacağız. Çok eğlenceli ya. Müsaadenle bu arada işin sinema kısmına geçmek istiyorum. Sonra senin için harika bir o kadar da ilginç bir sinema macerası başladı. Onu hiç beklemiyordum. Neden? Neden biliyor musun? Öyle bir geçer zamanki de garip ama şöyle şeyler oluyordu mesela. Böyle bir bilmiyorum kim teknik ekip falan biz böyle konuştuğumuzda şöyle şeyler diyorlardı işte sinema böyle değil sinemada görelim sizi bir de falan gibi şeylerdi korkutuyorlardı. Evet, evet. Yani- O Türkiye dayalı bir şey ama o Galiba. bizde öyle o. Ben de diyordum ki herhalde hiçbir zaman sinema filmi yapamam. Ondan sonra işte Yılmaz Erdoğan dedi ki bunu oynayacağım. Mediha, Kelebeğin Hı hı. Rüyası. Aa tamam dedim. Ama öyle başladı. Hiç Soğan yiyecek beklemiyordum. Yerim.
O zaman sana ilk önce soğan. Çok eğlenceli. Ay, İstediğin fenayım bu boyda konuda. kesebilirsin. Yani Tamam. dürümümüzün içine saracakmışız gibi düşün. Tamam. Sonra programdan sonra yiyeceğiz ama. Tamam. Sonra film hikayesi başladı. Kaç sinema filmi var? Onu da sormak istiyorum çünkü bir şey soracağım. 6. oldu. 6. oldu. Bold bizim için şampiyon. Evet. 6. oldu. Bir de Barbie var. Barbie seslendirmesi. Seslendirmen de var, evet. Barbie'de ama sana seslendirilir biliyor musun? Hakikaten bana da sorsalar para seslendirsin derdim yani. Çok eğlenceli ya seslendirme. Peki asıl ilginç gelen yine çok sıra dışı bir hikaye var seninle ilgili ki bu şeyde Arif V216'da bir şarkı söylemişsiniz. Aa, evet. Sonra Ajda Pekkan'a şarkıyı dinletmişler. Çok komik o. Bu şarkı falan anlatsana şu hikayeyi. O Senden çok komikti. Ya aslında biz İskender Paydaş'la çalışacağımızı öğrenince dedi ki pilot kayıt alalım. Hani biliyorsun deneme onun üstüne şarkı yapılsın sonra sen gel tekrar oku. Ben de tamam dedim aldık o pilot kaydı. Sonra beğendiler. Ben de beğendim. Hani çünkü o tatlılık var ya o işte 70'lerin tatlılığı Hı hı hı. aslında. Öyle olmuştu şarkı. Sonra gitmişler işte Cem'le Ozan. Ajda Pekkan'a ziyarete gittiklerinde bir dinletmişler bir şey söylemeden. Ay demiş ne kadar güzel şarkıymış, ne kadar da güzel söylemişim demiş. Ajda Hanım onu Farah şimdi hani film için yeniden şey yaptı deyince çok şaşırmış. bunu fıkra diye çocuklarına anlatan abartılı gelir biliyor musun? Ya değil mi ne kadar Gerçi sen enteresan mesela bir şey. çocuklarımız bizim büyüdüğünde de Ajda Pekkan yaşıyor olacak. Yani onu şey yapmayacaklar. Biz hepimiz geleceğiz gideceğiz Ajda Pekkan buralarda olacak. Onu biliyorsunuz değil mi? Ona göre yaşayın. Ben evde Ceyda'ya falan da söylüyorum. Yani. Vay anasını bu muhteşem bir hikayeymiş. Değil mi? Çok güzel bir Çok. hikaye. O film de güzel. Bütün filmlerinde çok başarılıydı. Ay Ancak çok teşekkür ederim. yani gerçekten tamamını seyrettim. Diziden de biliyorum, bir sürü şeyini biliyorum ama artık şu anda en can alıcı olan yere gelmek zorundayım. Şu anki bizim için şampiyon. Bizim için şampiyon. Ya. Ben filmi 2 kere seyrettim. Buradan itiraf etmeliyim. Bugün de gittik. Ekiple beraber seyrettik hep beraber. Herkes ağladı. Ben herkes ağladı derken kendim ağlamamışım gibi bir artistlik yapıyorum ama ben de ağladım. Ya. Hepimizi perişan ettiniz. Çok güzeldi. Önce ne yaşadınız, nasıl çektiniz, meseleye nasıl bu kadar dahil oldunuz sen bir anlat. Sonra ben hislerimi anlatacağım çünkü. Ya benim için çok şaşırtıcıydı açıkçası gerçekten. Ben öyle bir yani film beklemiyordum. Okumadan önce öyle bir senaryo da beklemiyordum. Hep beklemediğim şeyler oldu bu filmde şahsen. Çünkü işte dedikleri şey aslında hani Jockey'in hikayesi, Halis Karataş'ın hikayesi, Bold'in hikayesi. Bilmeyen insana bu hani Allah Allah hani ne acaba deyip o senaryo okuyup şok oldum. Gerçekten çok ağladım. Ama senaryoda sadece sonunda ağladım. İzlerken yer yer değişik Nasıl gidiyor? çok güzel gidiyor. Vizyona girdikten hemen sonra işte birisi ilk defa böyle bir şey yaşadım yani. Sokakta pardon dedi film dedi ben de orada o işi yapanlardan biriydim. Böyle bir film beklemiyordum dedi gözleri dolmaya başladı. İşte biz de bunu diyoruz burada ya. Vallahi biz de bunu diyoruz burada. Ben İnanılmaz çünkü bir- yaş olarak da o döneme şahidim. Yani o burada biz şimdi YouTube olduğumuz için rahat rahat söylüyoruz. O Ericsson 388 zamanında ben vardım yani. Ya. Fikret abi konuşuyor ya telefon. Evet ya o çok güzel. O telefonun döneminde ben vardım gerçekten. Ve biz atı da biliyoruz. Bu efsanevi hikayeyi de biliyoruz. Bütün hepsini biliyoruz. Dolayısıyla aslında ya daha önce de kendi aramızda da konuştuk ama insanlar bu at yarışı yüzünden evleri yıkıldı. Boşananlar oldu. Değil mi? Şimdi bir sürü insan filmi seyredip aslında bu yüzdenmiş dedirtiyor film. Haklı çıkartıyor yani. Hakikaten. Şimdiki kadınlar mesela Ceyda bana artık at yarışına git diyor. Çok kötü şakaydı bunu. Keşke yapmasaydım ya. Çok başarılı. Hakikaten çok başarılı olmuş ama ya. Yani peki senin ama mesela bu kadar iddialı bir at filminde oynayıp ata binemiyor musun? Ay evet kuyruk sokumum kırık. Bir küçük Eylül meselesinde kuyruk O sokumum sette kırıldı. mi oldu? Evet sette. Yapma ya bunu bilmiyordum. Ya bizim ne zor hayatımız Ya var değil mi ya arkadaş kimse yani nasıl anlatacağım? Cüneyt Arkın'ın bütün vücudu kırıkmış biliyor musun? O her Bilmiyordum şeyi. ya. Bir de ben de aslında bir insanım. Çok önlem alırım. Yani her şeyi düşünürüm. Çünkü hani dikkat etmek gerekiyor diye düşünen insanım. Evet. Yanımdakine de buna dikkat et öyle yapma falan. Ama kaza işte. Ama bu kazaydı yani mermere tak denizden çıkınca tak diye mermere. Of çok fenaydı. Mekan neresiydi filmin mekanı? Nerede çektiniz? Sakarya'da da çektik, Bursa'da da çektik. Hı hı. Veli Peki Efendi'de de evi çektik. çektiğiniz yer, o çiftlik.
Orası tek bir yer mi? Değil. Değil mi? Değil, Yani değil, değil. Çünkü o denli bir Yok. manej bir insanın evinde olur mu ya? Yok. Orası bir şehir olması lazım. Evet, insanın. evet. Çiftlik değil. İşte ben böyle şeyleri hani bilinmeyen yerleri diye sorayım ki öyle bir şey olsun diye. Çok çok başarılı. Yönetmen inanılmaz bir adam. Yönetmenle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Ya. Harika çekmiş. Ben tanımıyorum, tanışmıyorum. Ama sevgilerimi iletirim buradan. Harika biri yani. İnanılmaz Acayip çekti. çekmiş. İnanılmaz ve gerçekten çok uğraştı. Bütün araştırması. Ben zaten ilk toplantıya gittiğimde zaten çektikleri bir şeyleri gösterdiler. İnanılmaz bir ekip kurmuşlar. Yani atlar nasıl olacak, nasıl çekecek, at satın aldılar. 12 tane mi ne at alındı. Onlar Avustralya'dan eğitmen getirildi. Onların yeteneklerine göre 4 tanesini seçip onlara teker teker bir tanesine yatmayı, bir tanesine şaha kalkmayı, hepsini farklı farklı şeyler öğretti. Muazzam İnanılmaz bir Çok Avrupa'yı bir çalışmaymış. şeyden söz ediyorsun. Çok acayipti. Çok Vay ben be. böyle bir şey yani biliyorsun zamansızlık hadi hop set bilmem ne film bitti. Öyle bir şey değildi bu çok planlı ve yani Ahmet zaten 3 senedir bununla uğraşıyormuş. 2 sene önce yazmış. Oh, helal olsun. Yolu açık olsun ya. Daha iyi işler yapsın. Tabii İnşallah. bütün bu işlere fırsat veren bu tür yapımcılar da yani Ay Yapım Evet. gibi bu tür işleri yapan Evet. adamlar da çok yaşasınlar. Hakikaten, yani. değil mi? Helal olsun. Çok büyük bir hayale destek oldular gerçekten. Ya bu inanılmaz bir film. Ya, Gidin çok seyretmeyen teşekkürler. seyretsin. Allah aşkına gidin seyredin bak. Buradan böyle arkadaşım geldi diye de gazlamıyorum. Ya. Yemin ederim. Beğenmedin de beğenmedin diyeceksin zaten. Ama bu filmi gidin seyredin ya. Ya son dönemde Türkiye'de çok iyi filmler yapılıyor ama bu film çok başka. Gidin seyredin. Gidin seyredin işte. Burada bir şey söylüyorum ben de. Peki bir Vallahi şey çok daha var. sevindim Şimdi ya. burada başka bir şey var mı? Filmle ilgili söylemek istediğin Of, bir şey söyleyeyim mi? Ben şunu söyleyebilirim. Bu filmle ilgili ben saatlerce konuşabilirim. tamam konuşalım. Hayır İstiyorsan garip bir konuşalım. şey. Daha önce ya tabii ki hepsi çok özel, tabii ki hepsi bambaşka. Fakat bu film işte dediğinden de ötürü çok başka, çok başka yani. Ben saatlerce konuşabilirim, saatlerce düşünebilirim. Hakikaten çok başka bir his veriyor bana bu film. Çok iyi anlatılmış, çok iyi oynanmış. Senin hastane sahnelerin falan yani ay çok acayipti. Çok acayipti ya. Bizi çok üzdün ya. Biraz artık burada serzeniş bölümüne geçiyorum. Yeter. Yani bu artık yaptığın da burada salya sümük koca koca adamlar, sakallı bıyıklı insanlar var burada çalışan. Hepsi bugün vallahi perişan Ya. olduk. Yüreğine eline sağlık. Böyle hani bu lafları da hiç sevmem. Yüreğine sağlık. Ne tatlı Ya. falan da şey ama hakikaten yüreğine sağlık. Ne güzel oynamışsın ya. Maşallah. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Vallahi ya. iltifat değil ya. Çok çok iyi. Çok mesela hazırlığın nasıl oldu? Zorlanmış gibi görünmüyorsun. Çok Bana söyle. zordu. Onu söyleyeyim. Vallahi Benim mi ya? en zorlandığım şu ana kadar yaptığım, içinde bulunduğum projeydi. Çok gerçekti ya. Evet. Çok o gerçek yüzden işler, o ben yüzden şey diyorum. yapamadım. Mesela kardeşleriyle falan, ailesiyle tanışmadım önce. Hı. Yani benim de kardeşim var. Onların canı ve ben de öyle bir baskı yapmadılar. Yapacak insanlar da değil ama ben kendim öyle bir baskı hissedebilirim diye de korktum. Hep böyle bir kendimi geri çektim. Ve çok da hani ya bir insan hayatını alıp onu ya aslında onara etmek biraz amaç. Yani diğer insanlara bir örnek göstermek. Şey yapmak değil, o ince bir çizgi. Hani ajite etmek değil ya. Hı. Aslında biraz oradan da korktum. Hani ajite... Çünkü bir yerde gerçekten bir final sahnesi var ya. Evet evet. O final sahnesini biz gerçekten ben en korktuğum sahneydi. Çünkü çok dokunaklı bir sahneydi benim için. O kız o halde geliyor falan. Gerçekten oynayamadım. Oynayamadım. Ben Bu oynamamış halin mi? ya iki kere çektik. Oynayamadım. Ben çünkü karavanda sete gitmeden önce ağlıyorum. Olmaz yani o kadar içinde hani yanlış çok dışarıdan bir görüş oluyor ya o Hı, bir hı, şey hı. için üzülmek. Ama böyle şey oldum ben Begüm'ün bunu yaşamasını istemiyorum oldum. Ana kıyamamak bu. Hani Çok iyi anlatıyorsun ya. Çok iyi anlatıyorsun. Çok iyi anlıyorum. Ya Çok filmi zor. izleyince daha da anlaşılır bir hal alacak tabii de. O kadar iyi anlıyorum ki şu anda. çok acayipti. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Ben Evet. mahvettim. Ay çok, Aşkları da çok sahici böyle çok- olunca. değil mi? Bir de aşk sadece iki insan arasında değil ya filmde. Evet, evet, O da evet. böyle aşk sanki böyle ince bir bulut olmuş herkesin arasına yayılmış. Ağlayacağım şimdi. Evet, evet. Benim de sinirimi bozuyorsun şu anda. Çok fenaydı. Biraz artık kendine gel. Falan. Yani bir olmak falan. Ben şeyde de çok şaşırdım. İlk ön gösterimde insanlarla izlerken
O bir an böyle oldu. Herkes böyle yani garip bir an. Kadından başkasına hakikaten sürdürmüyor değil mi o şeyi? Yok. Merhamet. Hayır. Gerçek değil mi o? Gerçek o. O gerçek. Film değil yani. O var. Gerçek. Bu acayip bir şey. Yani. Çok acayip. Annesi, sevgilisi, yani Evet. en iyi arkadaşı. Onlar başka bir bağ. Atsın sen dersin değil mi? Hayvan dersin yani. Millet Hepsi de şimdi ayrı. papağan gırtlaklıyor. Deli edecekler bizi. O Ay. Çekiyorsunuz, yapıyorsunuz böyle. Bizi yemin ediyorum hamile olsam çocuğu düşürtürsünüz ya. Allah korusun. Vallahi billahi çok güzel film. Vallahi çok güzel film. Bayıldım. Ben çok korktum biliyor musun röportajlarda falan. Şahitlerim var yani. Şey diyorum, ben bu filmi ağlamadan nasıl anlatacağım? Çünkü benim sinirlerim bozuyor her sefer. Ben şu an biraz daha işte bayağıdır izlemedik zaten film. Ya bu bir film diye böyle bir şey yaptım ama ben anlatırken de ağlıyordum. Kaç kere seyrettin şu ana kadar? 2. 2 kere. Ha iyi. İyisin. Ben de 2 kere seyrettim. Ha. Ben senden daha iyiyim. Onu sana söyleyeyim. Biraz naneyle doğrarsın için çok güzel oluyor. Ha. Nane de şey Ben oluyor, kocaman tatlı. kocaman doğradım. İyi yaptın, iyi yaptın. Ay Vay canına nane ya. de yiyeyim biraz. Kaç hafta sürdü? 2,5 ay galiba. 2,5 ay. Evet. Çok iyi. Nisan, Mayıs. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haziran sonu. Ay çok 2,5 güzel. ay nane. böyle bir film için bence çok iyi. Değil mi? Evet. Çok iyi planlanmasıyla şey oldu. Daha uzun sürmüş gibi görünüyor çünkü. Değil mi? Çok Evet. dolu. Evet. Çok güzel. Ne oldu? Sadece yapraklarını mı şey yapıyorsun? Ben evet öyle yapıyorum. Ama benim tamamen huysuzluğumla ilgili. Yani millet saplarını falan da koyuyor içine. Hiç kimse öyle dert etmiyor meseleyi. Çok güzel çay oluyor nane yaprağından ya. Evet. Var mı nane yaprağı ile ilgili bir şeyin bize verebileceğin, ne derler onun adına? Neydi lan? Tarif? Tarif Yok. ha, evet. Hiç yok. Çay, Çayın içine koyunca çok normal güzel. çayın içine mi koyuyorsun? Normal çayın içinde de Bildiğin kaynatınca da Rize çayının zaten. içine nane Aa, koyuyorsun. değil mi? çok güzel. Morokko çayı öyle değil miydi? Onu hatırlıyorum. Morokko çayında öyle bir şey var galiba. Ben Morokko'yu Evet, bile tam duydum. olarak söyleyemezken çayın nasıl olduğunu gerçekten çok benim maydanozu bana Ben çağrıştırıyor. çay çok seviyorum ama. Çok çok seviyorum. Her gittiğim yerde önce çay dükkanına bakıyorum. Evet, çok Gerçekten seviyorum. mi ya? Bayılıyorum. Çay ama tabii şimdi artık 7 milyon çeşit çay var. Ondan. Çok Biz var. ne biliriz ama bizim ne olacak? Biz Rize bölgesi sanırsın Karadenizliyim ben de ama çay işte bizim ne bileyim biraz demli olur, açık olur. Çay benim için 3 seçenekli. Normal, açık, demli. O kadar. Uluslararası Af Örgütü ile ilgili Aa, bir temsilciliğim var. hayır onları destekliyorum. Yani desteklediğim. Desteklediğin temsilciliğin Aynen. Ama temsilcisi oluyorsun galiba herhalde desteklediğin için. destekleyince Olmuyor. öyle bir şey mi oluyor? Herhalde öyle deniliyor. Ben tam olarak yani Deniliyor. işleyişin de ne olduğunu bilmediğim için sadece gördüm sordum. Çünkü şöyle bir şey mesela böyle bu tür özel işler bunlar çok özel Evet. hikayeler bu tür şeylere olabildiğince kalben biz de destek olmaya çalıştığımız için programın içinde de ayırdığımız böyle senin gibi özel insanlara ayırdığımız küçük bir bölüm var. Oraya aslında bir gönderme yapmak için bu sohbete dahil olduk. Bununla ilgili söyleyeceğim bir şey Ha. yoksa eğer ben oraya geçeceğim. Bir videomuz var. Beraber onu seyredelim istiyorum. Bir Oya ablamız Aa, var. merak ettim. Evet. Bir Oya Tamam. ablamız var. O kimsesiz çocuklara yardım ediyor. Ortalama 60 senede, 80 yaşında bir ablamız. Onunla ilgili bir video hazırladık. Onu seyredip geri dönelim. Tamam. Olur mu? Tamamdır. Evet. Seyredelim. Sahile vuran deniz yıldızlarını denize atmaya çalışan adamın hikayesini duymuşsunuzdur. Suları çekilmiş olan bir denizin sahilinde kalmış olan deniz yıldızlarını suya ulaştırmaya çalışan kişi. Büyük bir özveriyle deniz yıldızlarını yaşatmaya çalışan adama sahilden geçen biri sorar. Binlerce deniz yıldızı var. Hepsini yaşatmana imkan yok. Bu yaptığın neyi değiştirir ki? Çabasından ödün vermeyen adam bir deniz yıldızını daha rahatça yaşayabileceği denize atar ve cevap verir. Bak, onun hayatı değişti. Oya Kayacık, tam 60 yıldır hayatını kimsesiz çocuklara adamış bir anne. Hiçbir zaman çocuk doğurmamış olan ve hala bir çocuk gördüğünde ilk günkü şefkati ve merhameti gösterebilen bir anne. Yıllarca bıkmadan, usanmadan, gece gündüz demeden onlar için çalışan bir anne. Çok genç yaşta hasbelkader çocuk esirgeme kurumuna atandım diyor. Hasbelkader. Hayat onu değiştirecek tüm düzeni ayarlıyor aslında. Oya Hanım'ın hasbelkader dediği şey aslında yüzlerce kimsesiz çocuğun tek çıkış noktası aynı zamanda. Bir işe yaradığımı fark ettim. Çocukların ihtiyacı olduğunu anladım
ve yılların nasıl geçtiğini fark etmedim diyor yani. Yüreğindeki sevgi ateşi, yaşama ve yaşatma hevesi hiç sönmeyen biri için bu çok da normal aslında. Çünkü bizi hayatta tutan, hayata bağlayan ve yaşama coşkumuzu sağlayan şey tam da budur. 80 yaşında o yani. 60 yıldır aynı yerde farklı çocuklara gösteriyor şefkatini. Diyor ki, çok uzun yıllar kalınca orası sizin eviniz oluyor. Evet, seçtiği bu hayat, sahip çıktığı kimsesiz çocuklar, kurtardığı yaşamlar tam olarak Oya Kayacık'ın evi. Ve bu ev, bu hayat, yetiştirdiği her çocuğun şefkati nereye kadar uzanırsa oraya kadar devam edecek. Eyvallah. Gördüğünüz üzere böyle bir ablamız. Kendisi. İnanılmaz bir şey ya. Çok tatlı değil mi? 60 sene. 60 sene. Bütün bir ömrü adamış buraya ve bunu hiçbir karşılık beklemeden yapıyor. Bence fazlasıyla alacak karşılığını. Bence de. Alıyorlar. Alıyordur. Böyle bir durum. Peki devam ediyorum müsaadenle. Evet hadi. Şimdi filmimizdeki aşk hikayesinden söz ettik biraz önce. Hani aşkın kaç farklı şekilde olduğunu, yani hayvanlar arasında, kadınla da var, işte iki insan arasında var. Bir Doğru. sürü aşka devşirebileceğimiz hikaye var. Ama Ya. aşkla ilgili senin ailenin de çok acayip hikayeleri var. Anneannenle deden var mesela. Onlar çok komik. Onu anlatsana biraz. O muhteşemmiş Onlar ya. aynı yerde çalışıyorlarmış. Evet. Yani arada böyle bir bakışıyorlar. Hani bakışma bile İstiyorum kızı anneanneme gibi. soruyorum yani. Hani yok öyle bir şey de yoktu diyor. Anlamadım. Sonra işte Kilyos'a yüzme bir gün giderlermiş ya eskiden. Geliyorsa tabii Karadeniz. Hep oraya boğulmaya gidiyorlar bir dönem. Sizin hikayede öyle bir yere denk geliyor. Anneannem boğulurken dedem onu kurtarıyor. Bu muhteşem hikaye. İnanılmaz komik ya. Ve anneannem çok komik bir insan kendisi de. Hani görünce daha bir komik geliyor. Hani anneannemi tanıdığım için. Bunu yazsana, bunun filmini çeksene ya. Ya Bu çok yazılmaz mı ya? tatlı. Anlattıracağım şimdi anneanneme. Anlattır. Muhteşem. Önümüzdeki hafta aslında biraz planım oydu. Çünkü babama da anlattırdım daha önce. İşte kamerayı koyup anlattırıyorum onlara hayatlarını. O Süper. da zevkli Senin bu oluyor. kamera ve videolarla ilgili Evet, kendine biraz. ait de bir takıntın var. Galayı da yaptım. Galayı da şimdi montajlıyorum. Gezdiğimiz yerleri işte aslında şey mantığı, hani siz öyle görüyorsunuz da bizim gözümüzden de böyle. Peki bunları bir yerde servis etmiyorsun. Bunu edeceğim. Bunu YouTube'a koyacağım. YouTube'a koy. YouTube'a koyacağım. Ay yapımda DVD'ye koymak istiyor. Hani güzel oldu Çok iyi çünkü bu. fikir. Güzel, mantıklı Senin bir şey. PR kafanla ilgili dedikodular var yalnız. Ben bunu Nasıl? duydum. Var Aa. valla. Senin yani PR'la ilgili sürekli fikir verdiğin ve meseleyle Aa. ilgili herkese böyle falan filan dedirttiğin bir hal varmış yani. Seviyorum. Yani Evet. seviyorum, hem de bir şey. Ya ben tamamen Bu o seyirci medyadan gibi gelen bir şey düşünüyorum. olabilir mi? Olabilir, Ondan olabilir. mı Biraz acaba? biraz ondan aslında. Ama bir de seyirci olarak bakıyorum. Yani seyirci olarak ben bunu atıyorum, böyle bir film için böyle bir şey görsem benim ilgimi çeker. Yok, sen çok kesinlikle çok akıllı bir kızsın. Ya, canım, o belli yani. teşekkür ederim. Ben hayatımın hiçbir döneminde bu kadar akıllı olamadım. Ya akıllı olduğum belli alanlarım var. Ben de hanımı falan arakladım. Gayet iyiyim. Yani. Maşallah. Oralarda tamamım ama yani bu kadar zeka, bu acayip bir şey yani. Aşk hikayesi ama annenle babanda da var böyle ilginç bir hikayeler var. Onlarınki nasıl? Annem de 20 yaşında dedemin arabasını çalıyor. Çok seviyor annem de araba kullanmayı. Birinin arabasına çarpıyor. O çarptığı insan Nurhan Turan, şirketin sahibi. 17 yaşında, pardon. 17 yaşında diyor ki ne yapacağız, ne edeceğiz? O zaman çalışarak öde diyor. Annem orada işe giriyor. İşte 3 sene sonra falan babamın da o sırada hani görüyor, kızlarla falan görüşüyor baba. Sonra 3 sene sonra falan. Peder fena adam değil yani. Ha. Sonra 3 sene sonra falan Bunlar- evleniyorlar. Vay canına ya. Kendinle ilgili senin her yıl çektiğin videolar var. Evet ya. Doğacak çocuklarına. Bu hikayenin tam olarak içeriğini bir anlatır mısın ne olur? Bu çok, çünkü en ilginci bu bence. Ya çok çektim. Bayağı çok çektim. Kendime de Çok çektim çektim. derken sinema- Ya kendime de çektim. Çocuklarıma çektim. Sonra da şey dedim. Çocukların da bir babası olacak elbet diye. Sonra da bir eşime. Ona çok az çektim. Çok da havaya giriyorsun. Ne anlatıyorsun mesela? Yani çok Ya. böyle özel olmayan kısmı ne Yo yapıyorsun? şey diyorum. Kamerayı koyup karşısına mı geçiyorsun? Evet. İşte şey diyorum ya, anneniz şu an 20 yaşında. Şu anda siz de kaç yaşındasınız bilmiyorum ama mesela 18. doğum günleri için özel bir şey çektim. Atıyorum 20 yaş için özel bir şey çektim. 20 yaşında bakın bu benim. Hani o zaman kadar değişmiş olabilirim.
farklı olabilir ama aslında buyum. Ben de buydum aslında. 18 Çok da yaşına aldırmayın. geldiklerinde mi vereceksin çocukları onlara? Evet, bazı şeyleri evet öyle Onlar vereceğim. muhtemelen ışınlanıyor olacaklar o Ne zaman. acayip değil mi? Sağ sola Ha. sen onu şey yapacaksın. Ne Acayip bir şey acayip. olacak. 18 yaşında. Ne zaman geldi aklına bu? Oriana Tamaro'nun galiba doğmamış çocuğa mektuptan geldi. İşte küçükken Hmm. okumuştum. O çocuğuna mektup yazıyor. Orada bambaşka bir hikaye var da Hala Sonra bu dedim- yoğunluğunda da devam ediyor musun buna? Her sene yapıyor musun hala? geçen dün Dün mü? dün değil 2 gün önce yaptım. Tamam ben yavaş yavaş kalkıyorum. Ya hakiki deli misin sen ya? Valla otel odasında şeyde yaptım. Nerede? Ankara'da. Galada. Çocuklara yine. Çocuklar galadayım şu anda. Çocuklar. Onu kendime yaptım yılbaşı için. Seneye yılbaşı için yaptım. Dedim bir sene sonrasına attım onu. Dedi Çok şu anda acayip böyle bir sene sonra işte umarım böyle olur falan güzel dileklerim. Yeni yılımı kutladım yani 2019'dan 2020'ye geçişimi kutladım. Yeni yıl kendi yeni yılı. Evet kendi. Çok sağlıklı. Enteresan. Ben de şimdi söyleyince bir garipsiyorum ya. Evet. Ya çok iyi fikir. Bence çok güzel oyunlar bunlar ya. İyi Değil mi yapıyorsun ya? ve eline de Tatlı. üstelik bununla ilgili de bir materyal kalıyor yani. Evet. Bir şey var elinde falan. Vay anasını. Ne değişik. Şu benim kebaplarım nerede? Ha, bunları daha uzağa koyaydınız da ben boyum kısa. Şimdi seninle kimsenin aklına gelmeyecek şeyler deneyeceğiz. Ben bunu Şimdi çok işte- merak ediyorum ya. Saka saka ben sana anlatacağım şimdi. Bununla ilgili ben şunlarla yoğruldum ya neler. Nasıl oluyor acaba? Bak şimdi. Bu meselenin ben her gelen konuğuma da söylüyorum bunu. Bu meselenin %65'i artistlik. Yemin ediyorum. Allah Allah. Bana da böyle öğretti onlar. Şimdi şişimizi alıyoruz. Buyurun hanımefendiciğim. Devam edeceğiz sohbetimiz daha bitmedi. Tamam. Onu sana söyleyeyim. Şunu önce şöyle bir şey var. Bak ben bunun mesela artistik olduğuna inanıyorum. Şöyle şeyler yapıyorsun. Ya, anladın mı? Yani bana yapışmasın diye. Sonra buradan bunu alıyorsun. Şöyle yuvarlayıp bunu böyle bir ele yapışmayacak bir yuvarlak haline getiriyorsun. Sonra bunun Allah. böyle ortasından şöyle geçirip bir 5 santim kadar da aşağıya çekiyorsun şöyle. Umarım evet. Tamam mı? Şimdi Tamam. bak yine bir artistlik var. Burada Evet. bunu yaparken şu parmağı kullanmıyorsun. Tamam. Şöyle bunu yayıyorsun. Eyvah. Hiç eyvahlık bir durum yok. Ben de yapamıyorum zaten. O yüzden hiç kendini şey yapma. Anladın mı? Burada neler oldu. Hazal mesela buraya geldi. Ocağın içine düşürdü eti. Sonra benim kem gözlü ve nazar değdirdiğimi Gerçekten. bir ton laf edip öyle gitti oradan. Ama o zaten şey yemek ya aşçı değil mi? Aşçı da o Değil da mi? çok Ama bu başka bir şey tabii yani ki. aşçı da kebap başka bir diyor. Arada bir suyumuzu tabii. şey yapıyoruz. Ha. Bu parmağı sakın kullanma. Bartu da buna mesela pis olabilir o yüzdendir dedi. Bu parmağı kullanmamaya. Öyle bir şey buldu. Bartu da çok akıllı ya. O yüzden onun da öyle bir durumu var. Ya bunu böyle işte koyuyorsun aslında işte şöyle benimki de mesela. Şimdi yapacağım. Sen ama 5 santim değil sen bayağı dibine Aa, evet o niye öyle oldu? onu Evet. kabza gibi yaptın. Heh işte böyle yayıyorsun bak. Bence tamam. Bunları pişireceğiz Tamam şimdi. mı? Yani sen karar ver. Biraz Sen nasıl daha. istiyorsan. Bunu bir yarışma gibi düşün. Hiç düşünme. Saçma sapan olur. Heh. Bence tamamız Tamam ya. mı? Ara, bitti. Ellerine sağlık. Ver. Çok iyi ya. Kim var arkada? Kimse yok. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Biriniz geçin arkaya. Vallahi billahi bak şişleri fırlatacağım ha. Çok ben sert biriyim normalde. Eldivenlerden kurtulabiliriz artık. Çıkayım, istiyorsan. çıkartayım mı? Çıkartabiliriz. Bunlar pişecek sonra yiyeceğiz. Vay çok zevkli. Aa ilk defa yaptım. Bakalım lezzetiyle ilgili ne diyeceksin? Hmm. Evet, kebaplarımız pişerken biz muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim soğanlarım biraz büyük oldu. Niye Bence öyle gayet oldu? iyi durumda. Baharat falan onların içine koymak istiyor musun? Baharatlar Koyulur böyle mu? bir şeyler. Ha. Koyulur da yerken koyarız. Tamam. Tamam. Şimdi gelelim şarkı kısmına. Çok güzel Hmm. sesin varmış. Ne, Çok teşekkür iyiymiş. ederim. Çok iyi şarkı söylüyorsun gerçekten. Bir defa öncelikle ilk şeyi seyretmiştim. Şu Güner Civaoğlu'nun programında bir şarkı söyledi. Ha. Evet. Benim o yani o şarkı İngilizce bir şarkı. Benim onu telaffuz etme ihtimalim yok. Feeling good. Ha bak mesela ne güzel söyledin. Ben de onu diyecektim. Tam ağzımdan aldın. Feeling good. Benden hiç olmuyor değil mi ya?
Evet, Urfa'nın Söylesin etrafı. Söylesin. Hiç durmuyor benim üstümde. Çok iyi söylemişsin. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Yani çok anladığım söylemez ama çok iyi söylemişsin. Yalnız klip, son şarkı. Çok acayip. Dikey. Evet. Çok zevkli, çok eğlendik. Ne diyeyim? Sevdin mi sen? Bayıldım. Çok ya müzik hep istediğim bir şeydi. İşte lisede de arkadaşımla beraber kendi şarkılarımızı yapıyorduk. Çok fazla şarkım var. Fakat bir şekilde bir yerden de hem başlamak istiyordum zaten. Hı hı. Erkek arkadaşıma bir doğum günü şarkısı yaptım. 3 günde yanımdayken. Hem de işte aranjmanını yaptım. Unutmuş muyum, unutmamış mıyım kendime de test ettim. Yine siz aşk ailesisiniz ya. Değil mi bayağı. ya? Vallahi çok tatlısınız maşallah ya. Ne güzel be. Aşktan öte köy mü var? İyi pardon devam et özür diliyorum. Ondan sonra işte sonra da Gözde bana dedi ki çıkart bu şarkıyı dedi. Gerçekten mi iyiymiş. dedim. Evet çıkart lütfen dedi, hani bir kere dedi ben bunu dinlediğimde benim de anılarım aklıma geliyor dedi. Çünkü ben şeyden korktum, acaba çok mu kişisel? Ama öyle değil Hiç dedi. değil bence de. Ondan sonra böyle bir sürece girdik 2-3 ayda. Klibi de öyle değişik bir şey yapalım dedik. Klip de sıcacık. Çok Yani zevkliydi. çok bence hani Story gibi. evet olmadık. İyi bir şey. Yani hem şaşırtan hem ilginç. Film gibi de izleniyor gerçekten o da ya. Yanındaki herkes de iyi Ya. olmuş, oynamış, durmuş falan. Bayağı sözü, bestesi, Bayağı. müziği her şey senin. Evet, aranjmanı sonra Alper Aytekin'le beraber yaptık. Yapımcılığı da senin. Evet. Peki ben şimdi mesela kendi programımın finalinde biraz sonra vedalaştıktan sonra ben onu yayınlayabilecek miyim mesela? Evet. İstediğim gibi. Bence mesela evet. senle sarıldıktan sonra o girsin ve bu bölüm öyle bitsin istiyorum. Ay çok sevinirim. Olur mu? Tabii İzin ki. almadan da böyle bir şey yapalım istemiyorum çok. Yok. Tabii ki. Ya benim için tabii ki çok sevinirim. Tamam. Onu ne kadar sürede çektiniz? Klibi? Onu 2 günde çektik. 2 günde çektiniz. Evet, gerçekten çıktık ve çektik. Çok eğlenmişsiniz ama. Çok eğlendik. Ve Vay gerçekten be. birebir çektik. O geceyi çektik. Hakikaten mekanlara kadar birebir hikayesi, yani. hikayesi, Ger- her şeyi gerçek Evet. onun. Evet. Evet. Çok iyi. Bir Haliç'e gitmedik. Halice. Bir o, evet. Hani sabaha karşı Haliç olmadı. Soğuktur, O da- ona da Yani gitmeye biraz gerek yok. Şimdi soğuktan geldi. Güzel görünsün diye. çocuklar artık sevgiliysen zaten şimdi Haliç gerek yok. Hep maliyet onlar. Bir ara. Süper yapmışsınız. Vallahi billahi. Biz klibi yayınlamak istiyoruz. Kesinlikle istiyoruz. Senden de müsaade aldık. Bundan sonra zaten kimse bizi tutamaz. İyi ki geldin. Ya iyi ki geldi. Harika muhabbet oldu. Ama henüz bitirmedik. Küçücük bir armağanımız var. Senin adına bir şey yaptık biz. Senin de müsaaden olursa ben onu alabilir miyim abi? İtiraf etmeliyim ki hem biraz filminizden etkilenerek hem senin bu meselelerle ne kadar ilgili olduğunu biliyoruz. Seninle ilgili tüyo olacak insanlar tanıyoruz. Hem böyle bilgiler alarak biz senin adına Kanserli Çocuklar Vakfı'na Kaçuva bir küçük armağan da Olur. bulunduk. Ay hiç beklemiyordum. Senin adına biz rakamları falan söylemiyoruz burada. Sen sonra öğrenirsin. İyi ki geldin. Vallahi hiç beklemiyordum. Çok sevindim. Yaşasın. Gerçekten. Çok güzel oynamışsın filmde de. Aa. Böylesi de olur. Terledim vallahi. Çok utandım. Ay vallahi İyi ki çok şey geldin. oldum. Vallahi ben çok teşekkür ederim. Harikasınız ya. Yaşasın. Ay, Bunu tam şeyi doğru söylememişim. Orada Vallahi gördüm. çok teşekkürler. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı. Çok özür dilerim. Bunu tekrar ediyorum. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı. Çok teşekkürler ya. Vallahi iyi ki geldim. Çok teşekkür ediyorum. 1000 kere çok teşekkürler. Bence dünyada bunlardan daha güzel hediye olamaz. Yaşasın. Gerçekten. Böyle düşünüyorsan Yani harika. en güzel hediye böyle oluyor. Gerçekten Oh. çok teşekkür ederim. Eyvallah. Saat 11'e geliyor. Evde 3 kız, ne yapsak dedik, çıksak mı artık? Ne yapmak lazım bu cuma gecesinde? Hadi dedik kalkalım. Çarşı balıkta rakı balık, biraz kafa dağıtalım. Hazırlandık, asansörde selfie bile çektik. Vardığımızda gece yarısıydı. Ece dedi benimki de bu taraflarda. Dedik kim var acaba yanında? Dedi Hamdi, tanır mısın yoksa? Tanımaz mıyım? Hatta yıllardır hayalini kurarım. Dedi arayayım o zaman hemen çağırayım. Benim ağzım kulaklarda, dedim direkt onu ara. Para oturuyor burada. Aradık ses yok ve sonunda beklenen haber çıktı. Bizimkiler yola
çıkacak. Dünya yoktu, bir sen vardın. Sen baktın, ben durdum. Ben yoktum, biz oldum. Hep ol, hep ellerin ellerimde. Sen iyi ki doğdun. Kalbim ağzımda, kalbim ağzımda. Bekliyorum, gözlerim yollarda. Ve kapıdan girdi, sanki zaman durdu. Karşımda olacaktı saniyeler sonra. Bir durduk, bir bakamadık. İkimiz de kavuşma anı gelip çatmıştı işte. Ağzına sonunda tanıştık, aktı. Ben şok, bu hangi masaldı? Oturdu masaya, tabii ben karşısına kilitlendik. Hatta biraz sıkıcıydık galiba. Hop oradan sopa, uçuş şarkılar havada. Hiç bitmedi, bitmesin aşk kanımızda. Dünya yoktu, bir sen vardın. Sen baktın, ben durdum. Ben yoktum, biz oldum. Hep ol, hep ellerin ellerimde. Sen iyi ki doğdun. Gözümde sarmaşıklar sardı tüm ruhumu. Sarılarak uyuduk yaşlar 15 oldu. Hep böyle kal sen, hep benimle uyu. Sarılarak geçsin yıllar bir ömür boyu. Ve doğum günün, ilk doğum günün benimle. Daha beraber, hep beraber nicelerine. Hayatın verdiği en güzel hediye sen oldun. Ömrümüz bir olsun aşkım, seni seviyorum. Dünya yoktu, bir sen vardın. Sen baktın, ben durdum. Ben yoktum, biz oldum. Ellerin ellerimde, iyi ki dünya yoktu, bir sen vardın. Sen baktın, ben durdum. Ben yoktum, biz oldum. Hep ol, hep ellerin ellerimde. Sen iyi ki doğdun. Dünya yoktu, bir sen vardın. Sen baktın, ben durdum. Ben yoktum, biz oldum. Hep ol, hep ellerin ellerimde. Sen iyi ki doğdun.